Merhaba sayın seyirciler, yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Almanya'dan Türkiye'ye bu yazın uçuşlar olabilecek mi? Ya da daha doğrusu olursa hangi kurallarda olacak? Bunlar haftalardır tartışılıyor ve öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki haftalarda da tartışılmaya devam edilecek. Şurası açık ki bugün Almanya'da federal hükümet bir karar verdi ve bu kararda Avrupa Birliği dışındaki uçuşları 31 Ağustos tarihine kadar uzattı. Bu demektir ki Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere bundan sonra doğrudan uçak seferleri olmayacak. Bu konuda net bir tutum belirlendi ve bu çünkü nasıl olacağı konusunda merakla bekleniyordu. Şimdi özellikle bazı ülkelerle pazarlıkların yapılacağı, görüşmelerin yapılacağı ifade ediliyor ve önümüzdeki süre içerisinde koronavirüs yayılma hızı ve sayısına bakılacak ülkelerin ve ayrıca o ülkelerdeki sağlık sisteminin altyapısına bakılacak ve ona göre Almanya'dan turistlerin o ülkelere gidip gitmeyeceği, daha doğrusu 3. ülkelere gidip gitmeyeceği konusunda hükümet karar verecek ama bugün itibariyle yani 10 Haziran 2020 tarihi itibariyle Almanya şu anda Avrupa Birliği dışındaki 3. ülkelere uçakla seyahati 31 Ağustos tarihine kadar durdurmuş bulunuyor. Bu nedenle özellikle Türkiye'de ne olacak, Türkiye'ye gidilecek mi uçakla, bu konuda dediğimiz gibi hükümetin verdiği karar gidilmeyecek. Ama şunlar da oluyor. Sizler de değişik sosyal medya hesaplarından, haber ajanslarından izliyorsunuz. Bazı Türk Hava Yolu şirketleri bilet satmaya devam ediyorlar ve bazıları da yolcu götürmeye başladılar. Örneğin bugün itibariyle Hamburg'dan Antalya'ya seferler yapıldı. Bunların büyük kısmı aslında adı konulmasa da kurtarma uçuşları olarak tanımlanabilir. Çünkü uçak şirketleri, seyahat şirketleri tarafından yapılan açıklamalarda özellikle uçuş yapacak olanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına büyük önem veriliyor. Çünkü doğrudan sadece Alman vatandaşlarının önümüzdeki dönemde uçmayacakları, en azından 31 Ağustos tarihine kadar uçmayacakları anlaşıldığı için Türkiye, Almanya'da yaşayan kendi vatandaşlarını Türkiye'ye götürmek için bu türden kurtarma operasyonları yapabilir. Daha önce aynısını Almanya'da yapmıştı. Tam 240 bin Alman vatandaşını yurt dışından Almanya'ya getirmişti. Dolayısıyla Almanya'da yaşayıp da Türkiye'ye yazın uçak yoluyla gitmek isteyenler bu şekliyle kurtarma operasyonları çerçevesinde gidebilirler. Ama Türk vatandaşı olması, çifte vatandaş olması özellikle önemli ve dikkat çekiliyor. Bu konuda biliyorsunuz bundan önceki videomuzda karayoluyla Türkiye'ye giden İbrahim Doğan Türkiye sınırında bu soruyu özel olarak gümrük yetkililerine, güvenlik birimlerine sormuştu ve onlar da aynen şunu söylemişlerdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da uyruğundan geçmişte olmuş olanların dışındakiler alınmayacak. Yani sadece Alman vatandaşı olanlar Türkiye'ye alınmayacak demişlerdi. Bugünkü açıklamalara baktığımızda, yapılan seferlere baktığımızda gerçekten de önümüzdeki haftalarda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurtarma uçuşlarıyla Türkiye'ye gidebilecekleri anlaşılıyor ama ne kadar sıklıkta olacak bu konuda bilgi yok. Önemli olan bu konudaki değişik tutumlar, net bir kesin uçuş bilgisi yok. Dolayısıyla toplu bir uçuş olmayacak. Peki bunlar Türkiye'ye gittiklerinde ne olacak? İşte Türkiye'ye gittiklerinde zaten havaalanlarında kontrollerin yapılacağı, korona kontrollerin yapılabileceği, ateş ölçülmesi yapılacağı ve bunların tekrardan kendilerini 14 gün boyunca karantinaya alma önerisi yapıldığını hepimiz biliyoruz ve değişik hava yolu şirketlerinde ve havaalanlar yetkilileri tarafından verilen bilgilerde de bu zaten yer alıyor. Yani Türkiye yurt dışından gidecek olanlara korona konusunda bazı önlemler almayı düşünüyor. Bu konuda belli planlar yapmış.
bulunuyor. Ama şu önemli, Türkiye'ye gittiniz, Türkiye'de tatilinizi yaptınız. Ondan sonra da tatil bittikten sonra da tekrardan hava yoluyla Türkiye'den Almanya'ya gelebilecek misiniz? İşte şu anki bu soruya kimse net bir cevap vermiyor. Çünkü Almanya'dan Türkiye uçuşların resmi olmasa da kurtarma operasyonu çerçevesinde yaptığı anlaşılıyor. Ama aynı uçuşların bu sefer Türkiye'den Almanya'ya yapılmayacağı ortada. Çünkü bu kurtarma operasyonunu Türkiye yapamayacak, ancak Almanya kendi vatandaşlarını getirebilir. Burada da Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas bundan sonra kurtarma operasyonu yapmayacaklar. Yani yurt dışına giden Alman vatandaşlarını daha öncekine benzer kurtarma operasyonuyla Almanya'ya getirmeyeceklerini söyledi. Bu ne kadar gerçekleşir bilemiyoruz ama öyle görünüyor ki yaz tatili için Türkiye'ye gidecek olan çifte Alman vatandaşlarının önümüzdeki dönemde getirilmemesi de kuvvetle muhtemel ve geldiklerinde de yine Almanya'da da benzer karantina uygulamalarına alınması söz konusu olabilir. Pandeminin yayılma hızına bağlı olarak Türkiye'de bu işin nasıl seyirde izleyeceği de görünüyor. Ama Türkiye'nin özellikle Almanya'dan turist çekmek için önümüzdeki dönemde Almanya'dan daha fazla insanın yaz tatili amacıyla Türkiye'ye gitmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Angela Merkel, Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında görüşmelerin yapılacağı bugünden ifade ediliyor. Türkiye mümkünse Almanya'nın taleplerine yanıt vererek daha fazla insanın uçuş yapmasını isteyecek ama burada da tabii ki bir sürü kriter var. Türkiye'ye gidince, koronaya yakalanınca tedavisini kim yapacak? Özellikle Alman vatandaşların durumu, otellerde hijyen kuralları nasıl olacak? Uçuşlarda hijyen kuralları nasıl olacak? Bütün bunlar çok belirsiz. Dolayısıyla müzakerelerin çetin geçeceğini söylememiz lazım ve bu tabii ki önümüzdeki süreçte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında geçmişte pek çok sorun yaşamıştı ve bu sorunlar çoğu zaman da Türkiye tarafından Avrupa Birliği'ne karşı bir tehdit olarak kullanmıştı. Özellikle sınırların açılması, Avrupa'ya kapıların açılması ve Edirne'den pek çok sığınmacının Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gelmesi döneminde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tehditte bulunmuştu ve sonra Avrupa Birliği de sınırları kapatmıştı ve bu tehdide karşı kendisini savunmaya gitmişti. Yani her ülke arasında başlayan gerilimde şimdi tansiyonu düşürmek için acaba turistler bir pazarlık malzemesi mi olacak mı? İşte bunu önümüzdeki günlerdeki pazarlıklarda görebiliriz. Ama Almanya'daki vatandaşların çoğunun tabii ki yaz tatillerini bu yıl Almanya'da geçirecekleri daha önce de biliniyordu. Değişik araştırmalar yapıldı ve her iki Almandan birisi Almanya'da bu yıl tatilini geçireceğini söylemişti. Halbuki Almanya'da her yıl milyonlarca insan Avrupa Birliği'nin değişik ülkelerine ve Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelere gidip tatil yapıyordu. Şimdi bunların büyük kısmı izin verilse bile, uçuşlar normalleşse bile gitmeyecek. Çünkü pandemi sürecinde büyük bir tehlikenin olduğunu herkes biliyor ve en önemlisi de bir de bunlara ekonomik sorunlar yüklendi. Kısa süre çalışmaya giden, özellikle ekonomik durumu kötüleşen, önümüzdeki dönemde de kötüleşme konusunda ibareleri olan insanlar bu nedenle bu yıl tatilden vazgeçecek ve kendi evinde en azından bulundukları yerlerde yaz tatillerini geçirmeye çalışacaklar. Bu tabii ki aynı zamanda ekonomiyle ilgili, aynı zamanda insanların pandemiyle birlikte koronavirüsünün yaratmış olduğu psikolojik etkilerle birlikte kendisini koruma güdüsünün önümüzdeki dönemde daha güçlü bir şekilde kendisini gösterecek. Bu nedenle Türkiye ile Almanya arasında uçuşlar normalleşse bile giden yolcu sayısının çok azalacağını söyleyebiliriz. Ama özellikle Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler ise her yıl yaptıkları gibi Türkiye'ye gidip akrabalarını, dostlarını görüp tatillerini yapıp geri dönmek istiyorlardı. Bu konuda yüz binlerce insan gidiyordu ama bu yılda Türkiye kökenli göçmenler arasında da
sayının önceki yıllara göre çok daha düşük olacağını söylememiz lazım. Gelişmeleri sonraki programlarımızda anlatmaya devam edeceğiz. Bu arada abone olmayı unutmayın. Abone sayısı 1000'e çok az kaldı. Sizlerin de desteğiyle en kısa zamanda abone sayısı artar ve yayınlarımızı düzenli olarak yapmaya devam ederiz diyelim. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.